Bir gün bir dalgıç denizin diplerine inip o çok değerli inciyi bulmayı hayal ediyordu. Ve bu inci hayatının en büyük başarısı olacaktı. Her sabah erkenden kalkıyor, sahile koşarak gidiyor ve denizin derinliklerine dalıyordu ve hatta her gün biraz daha derine dalıyordu. Fakat ne kadar derine inerse insin o inciyi bir türlü bulamıyordu. Daha çok çırpınıyor, daha güçlü olmaya çalışıyor. Her seferinde daha derine iniyordu ama suyun baskısından dolayı her seferinde nefesi kesilip tekrar yukarı çıkıyordu. Ve bu tekrar sürekli bir şekilde devam ediyordu. Senin de eminim bu dalgıç gibi bu şekilde geçen çeşitli çalışmaların olduğu ya da bir şeylerin peşinden sürekli koştuğun anların oldu ve bir türlü onu yakalayamadın, değil mi? Saatlerce süren o dalmaların arasında, yorgun düşmelerin arasında en sonunda bir gün dalgıç yorgun düşmüşken denizde dinlenmeye karar verdi ve kendini akışa bıraktı. Derin bir nefes aldı, tekrardan suyun içine doğru bakmaya başladı ama bu sefer çok sakindi ve aslına bakarsan da hiçbir hedefi de yoktu, hiçbir amacı da yoktu. Sadece dinleniyordu, öyle etrafa bakınıyordu. İşte tam o anda gözleri bir ışık parıltısına takıldı. Bir kayanın arasında tüm sadeliğiyle ve güzelliğiyle duran o inciyi gördü. Enteresandır ki inci çabaladığı için değil, kendini bıraktığı anda ona kendisini göstermişti. Dalgıçımız o gün hayatın belki de en büyük ve güçlü derslerinden birini almıştı. Bazen çok çabalamak seni hedeflerinden uzaklaştırır. Doğru anda durmayı ve akışa güvenmeyi tercih etmek de seni hedeflerine yakınlaştırmanın yanında bir anda ulaştırabilir. Hayat da işte böyle. Çabaladıkça daha da zorlanırız ve zorlandıkça da her karşılaştığımız zorluğu çok daha fazla büyütmeye başlarız. Ama bırakmayı öğrendiğimizde her şey kendi yolunda ilerlemeye devam eder ve önümüze belki de çok daha farklı şekillerde kapılar açılıp yollar belirmeye başlar. Peki niye böyle oluyor? Hadi gel birlikte bunu inceleyelim. Evet, her şeyi bıraktığın anda karşına çıkmaya başlaması aslına bakarsan tam olarak da ters çaba yasasını bizlere göstermeye çalışıyor. Ters çaba yasası temelde bir şeyi ne kadar zorlarsak bizden de o kadar uzaklaştığını anlatır. Mesela şunu düşün, uyumak için çaba sarf ettiğin geceleri düşün. Eminim senin de oldu. Gerçekten uyuyabildin mi? Yoksa uykunun peşinde koşmayı bırakıp belki böyle bir televizyon açıp ya da salona geçip artık uyumayı yok artık ben uyumayayım dediğin anda mı uykuya daldın? Ya da özel hayatında birinin sevgisini kazanmak için sürekli çabaladın ama o senden çok daha fazla mı uzaklaştı? Ya da iş hayatında delicesine bir hedefe bağlandın ama o hedef senden her seferinde kaçmayı başardı. Ters çaba yasası işte tam olarak bu noktada akışa güvenmeyi ve akışta olmayı bize öğütlüyor. Eğer akışta olduğumuz zaman yani fazla zorlamayıp akışı bozmadığımız zamanlarda çok daha başarılı ve güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Sana garip geliyor belki ama bir şeylerin peşinden koşmayı bıraktığında senin de hayatında başka şeyler ortaya çıkmadı mı ya da o peşinde koştuğun şey sana doğru yaklaşmaya başlamadı mı? Fazla çabalamanın tabii ki de bizim hayatımıza getirdiği zararlar da var. Mesela birincisi doğallıktan uzaklaşmak. Şöyle düşün, bir iş görüşmesine gidiyorsun ve hayalindeki o işi elde etmek istiyorsun ya da işte bir distribütörsün ya da işte ne bileyim hayalindeki o erkeği kadını arzu ediyorsun ve yanına gittiğin zaman her şey mükemmel olsun istiyorsun ama gider gitmez hiçbir şey mükemmel olmuyor. Öncesinde yaptığın bütün çalışmalar, bütün hazırlıklar seni tedirgin ettiği için istediğin cevapları da veremez hale geliyorsun ve bir bakıyorsun ki elinde kocaman bir hayal kırıklığıyla kalmışsın. İşte burada uzaklaştığımız şey aslında doğallığımız. İkincisi zihinsel karmaşa. Aşırı düşünmeye başladığımız için artık anı yaşayamaz hale geliyoruz ve anı kaçırdığımız noktadan itibaren de hem huzurumuzu kaybediyoruz, hem karar verme yeteneklerimizi kaybediyoruz, hem düşünme yeteneklerimizi kaybediyoruz ve bir yere kitlenip kalmış oluyoruz. Üçüncüsü de belki de bunların içindeki en tehlikelisi yetersizlik hissi. O kadar çaba sarf ediyorum, başaramıyorum. Demek ki ben bunu başaramıyorum noktasına geldiğin anlar oldu değil mi senin de hayatın? İşte bu da kendini yetersiz ve eksik hissettiğin anları senin karşına çıkartır. Tıpkı o dalgıçtaki gibi düşün. Her gün deniyordu, her gün deniyordu. Ne kadar süre daha her gün deneyebilirsin? Ne kadar süre daha motivasyonunu en üst seviyede tutabilirsin? Ya da ne kadar süre daha onun için
direnç gösterebilirsin. Her gün yavaş yavaş o motivasyonun aşağıya doğru düşmeye başlayacak, değil mi? Ama kendini bıraktığında biraz önceki hikayedeki gibi karşına çıkma ihtimalleri de çoğalmaya başlıyor. Tabii bununla ilgili çeşitli bilginler de felsefi yaklaşımlarda bulunmuşlar. Mesela Lao Tzu, doğanın hiçbir parçası acele etmez, yine de tam zamanında olur diyerek akışın senin kontrolünde olmadığını sana söylemeye çalışıyor. Ya da Seneca, kontrol edemeyeceğin şeyleri zorlamamak gerçek bir erdemdir diyor. Yani bir şeyleri kontrol etmeye çalışmayı bırak. Çünkü zaten kontrol edemiyorsun, artık bunu kabul etmen gerekiyor. Hatta benim sevdiğim sözlerden biri de Alan Watts'tan geliyor. Hayatın karmaşıklığını anlamaya çalışmayı bırak, sadece yaşa diyor. Çünkü çözmeye çalıştıkça daha çok dibe giriyorsun, daha çok sorgulamanın içine giriyorsun. Ama yaşamaya odaklandığın zaman hem anı yakalıyorsun hem de gerçekten huzuru yakalamaya başlıyorsun. O yüzden de akışa güvenmek burada en önemli kavramlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor ters çaba yasasında. Hayat, sen onu kontrol etmeye çalıştıkça avucundan kayan ve farklı yolları seçen bir nehir gibi düşünebilirsin. Ama o nehrin akıntısına uyum sağladığın zaman hem daha çabuk ilerlersin hem de daha güzel ve huzurlu bir yaşama sahip olursun. Tabii kaybettiğin şeylerden bir tanesi doğallıktı. Unutma, doğallık çekicidir. Doğallık gerçekten çekicidir ve bir cazibe merkezi yaratır. Ve fazla çabalamaya başlamadığın zamanlarda, yani fazla çabalamayı terk ettiğin zamanda doğallığın da artacağı için insanların seni sevme olasılıkları da çok daha fazlalaşacaktır. Çünkü sen de bunlardan birisin. İnsanlar doğallığı, içtenliği, samimiyeti sever. Ve bunu da gerçekten çok iyi görürler. Ve tabii fırsatlar da sakin zihinlere gelir. Hayatında şöyle bir bak. Her şey karmaşıkken bir anda şöyle geriye çekilip baktığın anlarda, zihnini sakinleştirip iç sesini susturduğun anlarda fırsatları görmeye başladın, doğru mu? İşte tam olarak bundan bahsediyorum ben de sana, ters çaba yasasının içinde. Bir şeylerin peşinde koşarak zihnini karmaşıklığın içine doğru ittiğinin farkına var artık. Ve bundan kurtulduğun zaman yaşamın sana sunduğu gerçek fırsatları da görmeye başlayacaksın. O yüzden sevgili dostum, hayatta kaçırdığın şeylere bir bak. Gerçekten çok fazla istediğin zamanlarda mı kaçırdın? Belki de sorun sadece senin çok fazla istemende. Ne dersin? Ters çaba yasası işte bize bunu söylüyor. Gerçek başarı diyor, mükemmel olmaya çaba sarf etmek yerine akışta olmayı başarabilmektir diyor. Hayat bazen elindekini sıkı sıkıya tutmanı değil de serbest bırakmanı sana öğütlüyor. Hani dönerse senindir diyorlar ya. Bazen gerçekten serbest bırakmak gerekiyor bir şeyleri. Çünkü bıraktığın zaman sana gelecek şeylerin de yolunu açmış oluyorsun. Ve her zaman kendine şu soruyu sor. Hayatında çok çabaladığın bir şey ya da birkaç şey var mı? Bu videodan sonrasında biraz onları serbest bırakmayı dene bakalım. Hayatında neler değişecek? Çünkü gerçek başarı akışta kalarak sağlanır. Ve akış seni her zaman doğru yere götürecektir. Ve evet, videonun bu dakikasına kadar geldiysen ve bu video senin için de bir şeyleri harekete geçirdiyse beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Aynı zamanda ters çaba yasasından faydalanmasını istediğin arkadaşlarına da bu videoyu paylaş. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine de iyi bak.